Küçük ölçekli iş yerleri yabancı çalıştırabilmek için ancak belirli şartları taşıyan yabancıları işe alması lazım. Şimdi bu şartlardan bahsedeyim. Bunlardan birincisi, eğer o yabancı öğrenci en az 8 yıldır bir ikamet izniyle Türkiye'de bulunuyor ise evet, onu çalıştırabilirsiniz. Bu ikamet izni nasıl bir ikamet olabilir? Uzun dönemli ikamet izniyle bulunuyor olabilir, aile ikamet izniyle bulunuyor olabilir veyahut da kısa dönemli ikamet izinleriyle bulunuyor olabilir. Ama öğrenci ikamet izni sayılmıyor. Buna dikkatinizi çekeyim. İkinci olarak nasıl olabilir? O yine yabancı öğrenci son 5 yılda 3 yıl süreyle çalışma izniyle veyahut da uluslararası koruma kapsamında Türkiye'de kalmış ise yine o öğrenciyi çalıştırmanız mümkün olabilir. Yine o yabancı öğrencinin göç kurulu ikameti var ise mümkün olabilir. Veyahut da o yabancı öğrencinin annesi ya da babası Türk vatandaşı ise yine olabilir. Veyahut da o yabancı öğrenci Türk soylu ise olabilir. Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ise olabilir. Bunun dışında küçük ölçekli iş yerlerine eğer bir yabancı öğrenci çalışmak için başvurur ise bu şartları taşımadan o öğrenci adına çalışma izni almak mümkün değil. Bu tür sorular çok fazla geliyor bana. Burada bunun altını çizmiş olayım ama büyük iş yerlerinde eğer ki öğrenci şartları taşıyor ise o kadar büyük problem olmaz. Yabancı öğrenci için çalışma izni başvurusunda bulunacak işverenler için 3E kuralını da hatırlatmış olalım. Eğer ki e-izin sisteminden başvuru yapmak istiyorsanız mutlaka e-devlet şifrenizin, elektronik imzanızın ve aynı zamanda e-posta adresinizin olması gerekiyor. Tüm belgeleri sisteme yüklediniz, başvuru yaptınız, ondan sonra oturup bekleyeceksiniz sonucu. Eğer ki belgelerinizde bir takım eksiklikler var ise işte o vermiş olduğunuz e-posta adresi var ya, onu düzenli olarak takip etmeniz gerek. O posta adresine eksiklikler bildirilecek. O zaman da bir ay içinde bunların gerekli evrakları yeniden sisteme yüklemeniz lazım. Çalışma izninin çıkması tamamen izni veren makamların yoğunluğuyla ilgili de bir husus. Yoğunluk durumuna göre çalışma izni daha erken veyahut da daha geç bir sürede çıkabilir. Fakat eninde sonunda mutlaka size olumlu ya da olumsuz bir cevap gelecektir. Sonucu öğrenmek için de yine e-izin sistemi üzerinden ilgili butona basarak takip yapabilirsiniz. Hemen altını çizelim. Başvuru online olarak yapılıyor. Gidip de öyle evrakları toplayıp da bir yere götürmeniz falan gerekmiyor. Herhangi bir arama motoruna e-izin sistemi yazdığınız zaman doğrudan ilgili sayfaya yönlendirilebilirsiniz. Şimdi gelelim öğrenciden hangi tür belgelerin alınması gerekiyor? Bunlardan birincisi tabii ki öğrencinin öğrenci ikamet izni. Türkiye'de eğitim gören yabancılar genellikle bu ikamet izniyle eğitimlerini sürdürüyorlar. İkincisi öğrencinin öğrenci belgesi gerekiyor. Kayıtlı olduğu okuldan alacağı. Üçüncüsü ise öğrencinin pasaportu gerekiyor. Eğer ki pasaportunuz Latin harfleriyle düzenlenmiş değil ise bir yeminli tercümana tercümesini yaptırıp onaylatmanız gerekiyor. Sonuncu olarak da tabii ki bir adet biyometrik fotoğrafınızı da yine sisteme yüklemeniz gerekli. Yabancı öğrenci çalıştırmak için çalışma izni başvurusu yaptığınızda işverenden istenen belgelere gelelim şimdi. Bunlardan birincisi iş sözleşmesi. İş sözleşmesi çok önemli. Düzenlerken bazı kurallara dikkat etmeniz lazım. Şimdi bunları hatırlatmak istiyorum. Birincisi çalıştırılacak yabancı öğrenci eğer ki ön lisans ya da lisans öğrencisi ise sözleşmesinin kısmi süreli olarak yapılması lazım. Ve haftalık çalışma süresinin de 24 saatten fazla olmayacak şekilde belirlenmesi lazım. Aksi takdirde çalışma izni alamazsınız. İkinci bir kural ne? İşte ücret konusunda Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü'nün sayfasında yazan ücret kriterlerinin altında bir ücreti de belirlememiş olmanız lazım. Açıp ilgili sayfaya bakarsanız hangi meslek grupları için, hangi ustalık gerektiren işler için ne kadar ücret ödenmesi gerektiği o sayfada yazılı. Bir diğer husus ise tabii ki yabancı öğrencinin
onlar için çalışması yasak olan işlerde de çalıştırılmaması lazım. Neydi bu işler? Birincisi eğlence sektöründe belirli işlerde çalıştırılamıyorlar. Bir de ev hizmetlerinde çalıştırılamıyorlar. Bunlar da önemli ve dördüncü olarak da tabii iş sözleşmesi de hem işverenin hem de öğrencinin karşılıklı olarak imzalamaları gerekiyor. Şimdi bu iş sözleşmesiyle ilgili şartlar. Bunun dışında ne gerekiyor? Bir diğer husus ise sizin sermaye ortaklık yapınızı gösteren bir ticaret sicil gazetesi örneğini de eklemeniz gerekiyor. Bir son belge olarak ise bilanço, son yıla ait bilanço ve kar zarar tablonuzu da tabii ki bu yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış olacak. Bunları da yine sisteme yüklemeniz gerekiyor. Ben Türkiye'de eğitim gören yabancı bir öğrenciyim. Stajımı yapmak istiyorum. Acaba benim çalışma izni almam gerekir mi bu staj için sorusu bana çok sık sorulan bir soru. Şimdi bunu ikiye ayırarak anlatmak istiyorum. Birincisi öğrenci değişim programı kapsamında gelen öğrenciler var. Bir de bu kapsamda olmayan öğrenciler var. Siz eğer öğrenci değişim kapsamında gelen bir öğrenciyseniz ve bir özel kuruluşta, kamu kuruluşunda bir zorunlu staj yapmak istiyorsanız hayır, çalışma izni almanız gerekmiyor. Veyahut da herhangi bir iş yerinde yine ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak staj yapmak istiyorsanız sizin çalışma izni almanıza gerek yok. Ama eğer ki böyle bir değişim programı kapsamında olmayan bir öğrenciyseniz yine eğitiminizin gerektirdiği zorunlu stajınızı herhangi bir çalışma izni almadan yapabiliyorsunuz. Fakat bunun dışında yaptığınız bir zorunlu staj değilse, ben işte biraz kendimi geliştireyim, yeni şeyler öğreneyim ya da biraz 3 kuruş para kazanayım diye gidip de bir iş yerine stajyer olarak girmiş iseniz o zaman çalışma izni almanız gerekiyor. Hem de üstüne üstlük siz aslında SGK'ya tabi bir işçi statüsünde çalışıyorsunuz. Yani stajyer olmuyorsunuz. Normal bir işçinin işçi için uygulanması gereken kurallar sizler için de uygulanıyor. Bu iki farkı kaçırmayalım.